Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı Boğa ve yükselen Boğa burcu dostlarımın niyetine kapattım. Falınızı yorumlamadan hemen yakın gelecekle alakalı destemden niyetinize 3 kart seçeceğim. Bakalım kartlar bize neler gösterecek ve akabinde falınızı yorumlayacağım. Bu arada ben kartlarınızı karıştırırken kanalıma abone olmayanlar olabilir. Videomu beğendiyseniz videonun sonunda da videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hadi bakalım sevgili Boğa, kartlar bana ne gösteriyor? Adeta kart kendini attı. Sanki sen beni seçme, ben kendim konuşacağım dedi bu noktada. Belki de birinizin enerjisi bu. Özellikle bu dönem inzivaya çekilmiş bir boğanın enerjisini alıyorum. Evet, her şeyin farkındayım ama manevi olarak ruhumu dinlendirmem lazım. Bu telaşın, bu gürültünün, kaosun ortasından kendimi geri çekiyorum ve biraz sessizliğe doğru adanmak istiyorum diyen sevgili boğalar, bu kart sizin için düşüyor. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Çok uzun dönemdir bir kaosun ortasındaydın. Artık biraz kendini dinlendir, ruhsal olarak enerjini geri çek de diyebilir bu kart sizlere. Bir sonraki kartınız yıldız enerjisiyle geliyor. Şanslı bir dönemin içerisinde olduğunuzdan bahsediyor. Kadersel olarak şanslı süreçler, dileğinizin gerçekleşeceği dönemin içerisindesiniz diyorlar. O yüzden hani derler ya, ne diliyorsan işte tam da şu an dile. Belki de bu video senin için bir tesadüf değil. Gerçekten de niyet enerjine niyet eklemen gereken bir anın habercisiydi. O yüzden şu anda kalbindeki o hissederek istediğin şeyi dilemeni istiyorum senden. Ve son olarak yakın gelecekle alakalı biraz birkaç damla gözyaşı enerjisi veriyor kartlar. Ufak çaplı kırıcı olaylar yaşanabilir. Ama bunların üstesinden de gelebilecek potansiyele sahipsiniz sizler. Çünkü sabrıyla bilinen, sabrı sınanarak ama onun üstesinden gelmekle bilinen burç grubundansınız sevgili boğalar. Bu kısa süreli durum her neyse, zaten dileğiniz, niyetiniz gerçekleştiğinde muhtemelen eskisi kadar size huzursuzluk vermeyecektir diyoruz. Ama hayat zaten böyle değil mi? Bir gün gülerken bazen ağlayabiliyoruz. Bazı şeyler bize anlık olarak evet hüzün verebilir ama mutlaka onun için farklı bir altyapı vardır. Yani bugün döktüğün gözyaşı yarının güzel haberlerini de sana getirebilir. Evet sevgili boğa burçları, neyse haliniz çıksın falınızda diyorum. Boğa ve yükselen boğa burcu niyetiyle niyet ettim ve fincanımı kapattım. Bakalım falınızdan neler çıkıyor sevgili boğalar. Dilerseniz sizler de hemen şöyle fincanınıza bir göz gezdirin ve ben de sizler için yorumlama aşamasına geçeceğim tabii ki. Bakın bakalım sizler neler görüyorsunuz. Burada ne varmış? Tamam. Yani bir tarafı evet çok karışık gibi görünen, bir tarafı daha dingin bir fincanı gösteriyor açıkçası bu bana. Ya sıkıntılarınız aslında bakacak olursak aynı kartlardaki gibi. Hani biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Evet, sanki bu gözyaşını şu anda döküyorsunuz gibi de hissettirdi. Bir konuyla alakalı böyle sanki içsel bir huzursuzluğunuz var ama sonun aydınlık olacağına inanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bunun nereden geldiğini aslında sizler çok iyi biliyorsunuz ama yine de kendimi kontrol edemiyorum. Huzursuzluktur deyip biraz gözyaşı döküyor olarak gördüm sizleri. Şimdi bakalım. Bu fincanda ilk hissettiğim enerji ne biliyor musunuz? Biraz hüzün, biraz umut ve artık yeter noktasına gelen, artık yeter diye bağırma noktasına gelen bir boğa burcunun enerjisini hissediyorum adeta. Ama
Bu nokta sizlerin bence yeniden doğuş noktası olacak. Yani bazen bazı kırılmaları hayatta yaşamamız gerekiyor. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Olayını aslında burada sizlere söyleyebilirim. Şimdi burada fincanınızın kulp kısmından yukarı doğru tırmanan bir iz var. Hani böyle biraz evet daha açık silüetlerle belirtilmiş. Böyle aşağıdan yukarı doğru giden bir takım izler ve işaretler, semboller bizlere gösteriliyor. Bu da bana diyor ki son dönemde sanki böyle çok fazla sabretmişsiniz. Gerçekten kalbinizde öyle bir kırgınlık taşıyormuşsunuz ki ama bunu kimseye göstermiyormuşsunuz. Belki de göstersem de fark etmeyecekler ki ne gereği var gibi de düşünüyor olabilirsin bu noktada. Sanki yarı yolda bırakılmışsın gibi bir konuyla alakalı ya beklediğin desteği alamamışsın ya da istediğin böyle bazı şeyler istediğin gibi gitmemiş, ters gitmiş gibi hissettirdi. Ama buna rağmen hep güçlü durmaya çalışmışsın, sağlam durmaya çalışmışsın. Belki bu evet bambaşka bir konuyla alakalı da olabilir. Fakat anahtarla bağlantılı bir mevzu yüzünden de olabilir. Yani aileler arasında işte bir alım satım, bir ev paylaşılamayan bir miras, çünkü üstünde de ufak çaplı böyle bir kara parçası, toprak gibi bir şey görüyorum bu figürün üstünde. Bununla bağlantılı bir şey de olabilir. Hatta bu konuyla alakalı böyle resmi bir yerden, çünkü o yolun o yukarı doğru uzanan figürün üst kısmında da bir hilal var. Çok küçük. Bilemiyorum oradan net bir şekilde görebiliyor musunuz ama ben baktığım zaman sanki böyle bu konuyla alakalı resmi bir yerden haber bekliyorum. Artık sizler beni yarı yolda bıraktınız. Bundan sonrası artık resmi mercilerden gelecek kararlarla belirlenecek denilen şeyler gibi de olabilir. Mahkemelik konular da olabilir ki bence bu enerji döngünüzde bir şekilde var. Bunu hissettiriyor bana. Onun dışında küçük bir yılan figürü görüyorum sevgili Boğa burcu dostlarım. Evet, arkanızdan konuşan birilerinin varlığından bahsediyor. Ama şöyle bir güzellik var. Yılanın kafası sizden biraz uzağa dönmüş. Yani yılan tersine dönüyor olarak görünüyor. Bu da ne demek biliyor musunuz aslında? Artık siz bu arkanızdan konuşan kişiyi ya hayatınızdan temizlemişsiniz ya da temizlemek üzeresiniz. Yani ben seni fark ettim, bunun farkındayım, ya seni hayatımdan çıkaracağım ya da çıkardım diyebileceğim bir enerjide olarak görünüyor. Ve bu kişi geçmişte sana zarar veren biri olabilir. Ve bugün senin enerjine ulaşamıyor da olabilir. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü bu fincan daha çok böyle temizlenmiş bir enerjiyi veriyor. Şimdi hemen bakalım başka fincanınız bizlere neler gösteriyor. Fincanınızın şu kısmında bir kalp figürü görüyorum. Ama bu kalbin de yanında ince iki yol var sevgili dostlarım. Sanki hayatınıza iki kişi dokunmuş. Biri geçmişte kalan, diğeri de yeni enerjide olan biri gibi görünüyor. Ama bu yeni enerjideki kişi her kimse size gerçekten iyi gelecek ve sizi sakinleştirecek. Belki şu anda da bu yeni kişi var ya da gelecek ve dengeli olarak görünüyor size. Yani bu kişiye karşı belki böyle ufak çaplı duvarlarınız olabilir. Ama bu kişiye karşı kalbinizi kapatmamanız gerektiğinden sizlere bahsedebilirim. Çünkü bu karşındaki kişi duygularını senin kadar açık yaşamayan bir kişi olabilir. Sen bu kişiye karşı bir adım atarsan o sana iki adımla gelecek sevgili Boğa. Bakalım başka bize fincanın neler gösterecek? Şimdi fincanınıza baktığım zaman burada sanki yine bir yol görünüyor. Yani aslında birçok yol var. Hatta şurada fincanınızın dışında da bir yol figürü çıkmış. Bu da aslında bu yollar, hatta özellikle bu fincanınızın dışına doğru kendini atan yol. Hayatınızda yeni bir sayfa demek. Kimileri için şehir değişikliği, belki de bazen ülke değişikliği olabilir.
Kimileri içinse tamamen farklı bir yaşam düzeni enerjisi olabilir. Yani sizlerin önünde yepyeni bir yol var sıfırdan. Tamamen dışa dönük yeni bir yol enerjisi veriyor. Ve bu yol sizi sıkıntıdan huzura götüren bir yolun enerjisini taşıyor. Sevgili Boğa burcu dostlarım. Şimdi fincanınızın şöyle dip kısmında içe dönük şu noktada böyle kalın bir çizgi var. Bu da sabırla beklediğiniz bir şeyin sonunda gerçekleşeceğini söylüyor aslında. Bu beklediğin şey her neyse sana doğru geliyor, içe dönük geliyor ki bak bu çizgi buraya geldiği anda, bu beklediğin şey her neyse içe düştüğü anda bak sıkıntıların bir kenara doğru toparlanıyor, böyle adeta çıkıyor fincandan gibi hissettiriyor. Zaten bunun da geleceğini hissediyorsun sanki sen. Belki de bu daha önce dilek tuttuğun bir şey. Hani artık olur mu, olmaz mı diye düşünüyorsun ama cevap veriyorum. Evet, bu her neyse oluyor. Ama sabır, yine biraz daha sabır, acele etmeden oluyor gibi görünüyor. Ve yine fincanınızda gözüme çarpan şöyle diplerde M ve E harfleri var. Adında ya da soyadında böyle çok silik olarak gördüğüm M ve E harfleri var. Özellikle ismi M ve E ile başlayan biri de olabilir. Bu harflerle bağlantılı biriyle bir konuşma, bir yüzleşme olacak sevgili Boğa burcu dostlarım. Ve bu konuşma sizi şaşırtabilir çünkü beklediğiniz gibi değil ama içinizi rahatlatacak bir konuşmanın enerjisini de veriyor bu durum her neyse. Bakalım. Evet, şurada böyle fincanın dışına doğru atan balık ve yıldız figürleri var. Bunlar şanslar, kısmetler demek. Şuradaki gördüğünüz bölümün içindeki böyle küçük küçük figürler var. Ama hemen yanında da böyle sanki göz şekli var ya da böyle bir parmak. Yani bir engel gibi bir şey hissettiren bir şey var. Evet, bir dileğin kabul oluyor ya da bir kısmet, bir bereket geliyor. Ama üzerinde de çok fazla nazar var diyor aslında. Senin enerjini çeken insanların varlığından bahsedebilirim. Her şeyin yoluna girmesi senin hayatında sanki bazılarına batıyor gibi hissettiriyor. Kendini koruyabilirsin, işte dua edebilirsin ki bunu zaten belki de yapıyorsundur. Adaçayı yakabilirsin, enerjini temizleyebilirsin, defne yaprağı yakabilirsin. Onun dışında burcunun taşı, zümrüt mesela, işte turkuaz taşı, bunlar senin burcunu temsil eden doğal taşlardır. Bu taşlardan nazar enerjisini niyet ederek sahiplenebilirsin. Ama korkma, her ne kadar evet üstünde böyle enerjiler olsa da sen parladıkça, sen iyileştikçe bu enerjiler seni zorluyor. Ama her ne olursa olsun senin koruyucu bir auran olduğunu da söyleyebilirim. Senin üstünde güzel bir enerji de var. Belki birilerine yaptığın bir yardım duyuluyor ya da geçmişte yaptığın bir şeyin duaları şu an hala seni koruyor ya da sana dua eden birilerinin varlığından bahsediyor. Aslında bu fincan genel olarak sana şunu söylüyor: geçmişi geçmişte bırak, artık yeniye güven, çünkü senin hayatında kapılar açılıyor. Bir dönem kapanmış ama o dönemin kapandığını kabullenmen gerekiyor sevgili Boğa burcu dostum. Evet, fincanın böyle üst kısımlarında yine kapı figürleri görünüyor. Bu da yine yeni başlangıçlardan bahsediyor. Güzel haberlerim var yakında gelecek, seni gülümsetecek. Özellikle Kasım'ın son haftasında bir telefon, mesaj ya da sürpriz bir gelişme olabilir sevgili Boğa burcu dostum. Bu falda hem kapanış hem de açılış enerjisi olduğunu söylemek mümkün. Şimdi şöyle bir fincanınıza da tabağınıza da bakmak istiyorum. Bakalım tabağınızdan neler göreceğiz. Bakın yine burada zaten dilek dilemek için şanslı bir zamanda olduğunuzu söylemiştim. Evet, 2 tane güzel dilek, bir tanesi daha kısa vadede kabul olacak.
Bir tanesi daha yavaş ama kabul olacak. İçinizde kimler taşınmayla alakalı ya da yer değişimiyle alakalı dilek diledi acaba? Yüzünüzü gülümsetecek bazı dileklerin enerjisini burada hissettim. Bir tane daha dileğiniz var. Bu biraz daha yavaş olacak ama o da gerçekleşecek. Çünkü sağ tarafa doğru gidiyor o. Hadi bakalım tabağınız bize neler gösteriyor. Bakın burada bir kuşunuz var. Ve hane içine gelecek olan güzel haberlerden bahsediyor. Bu adeta kalbinizi ısıtacak bir takım haberlerin enerjisi sevgili Boğa burcu dostlarım. Evet, tabağınıza baktığım zaman da sanki uzun zamandır hane olarak sizleri yoran bir şey varmış ama artık onu hane olarak geride bırakacağınızdan bahsediyor. Böyle dikey yukarıya doğru uzanan, bu içerideki karanlığı dağıtan, artık açan bir çizgi var sevgili dostlarım. Bu yeniden hane olarak kalkınma enerjisini sizlere getirebilir. Adeta küllerinizden yeniden doğuyorsunuz gibi görünüyor. Tabağın sol tarafında hafif dağınık bir tortu var. Ve bu geçmişte yaşadığınız karmaşayı simgeliyor. Kalbiniz dağılmış ama o dağınıklığın içinde bir figür çıkmış. Sanki bir insan yüzü var sevgili dostlarım. Bu kişi sizi çok etkilemiş ama hala aklınızda olan birini temsil ediyor. Bu yüz net değil. Bana çok net bir yüz gibi görünmüyor. O yüzden o kişi artık enerjisel olarak senden uzaklaşmış. Yani bitmesi gereken bir şeymiş. Ama kalben bu enerjiyle vedalaşmanız gerekiyormuş. Evet. Şimdi hane içine gelecek olan bir güç enerjisini görüyorum şu noktada. Burada. Sanki böyle bir konuda hane olarak birlikte hareket edilecek, güçlenilecek. Zaten kuş figürünü görmüştük. Şu köşedeki haberleriniz var. Bir de hane içine gelecek olan bir kağıdınız var. Temiz bir kağıt, bir haber yine olabilir. Resmi bir evrak. Belki işte parayla alakalı ya da kredi başvurusu yapmış olabilirsiniz. Ya da işte imza ile alakalı gelen bir kağıt. Temiz bir kağıt ama size gelecek olarak görünüyor. Evet, tabağın üst kısmında kenara doğru yakın parlayan bir alan var. Yani daha temiz, daha berrak. Bu çok pozitif, ışık anlamına gelir. Karanlıktan çıkıyorsunuz şu noktada sevgili dostlarım. Ve önünüzde netleşen bir yol oluyor ve dümdüz. Hani aşılması çok kolay bir yol gibi görünüyor. Ve tabağınızın tam ortasında minik bir V harfi görüyorum. Bu da zafer demek. Yani bu ne demek? Bir konuda ben haklıydım diyeceğiniz bir gelişme geliyor sevgili boğa burçları. Özellikle yine tabağınıza baktığım zaman yine burada ufak tefek böyle küçük küçük kağıtlarınızı görüyorum. Bu da işte belki hani öğrenciyseniz bir sınavın başarılı geçeceğinden, belki çocuklarınızın sınavını bekleyen bir boğa burcuysanız, evet hani güzel geçecek temiz kağıtlar, temiz haberlerden bahsediyor. Hayırlara vesile olsun diyelim. Evet sevgili Boğa burcu dostlarım, eğer bu fal sizin enerjinize denk geldiyse bu bir tesadüf değil. Yorumlara benim kahvem tuttu yazabilirsiniz. Enerjilerinizi sabitleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda ne tarz bir fal istiyorsunuz? Bunu da yorumlarda bana bildirirseniz ben de size hitap eden fallardan sizler için çekebilirim. Bugünlük bizden bu kadardı. Niyetinizin ve dileklerinizin gerçekleşmesi niyetiyle veda ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola, hoşça kalın, sevgiyle kalın.